Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, lemalardan okumalarımıza devam edeceğiz. Beraber okuyalım programında 17. lemaya geldik. 17. lema 30 sayfa, bayağı çapı büyük bir lema. Lema parıltı demektir. Nasıl güneşin sudaki parıltılarına lema deniyor. Havadaki parıltılarına şua deniyor. Onun için Bediüzzaman böyle Kur'an güneşinden gelen bu ışıklar manasında zaten Risale-i Nur külliyatı demiş. Külliyatın bütününe böyle bir isim vermiş. Evet, biz 17. lemaya kadar geldik. Şimdi bu uzun lemaya başlıyoruz. Cenab-ı Hak istifademizi bol eylesin. Evet, Zühre'den gelmiş 15 notadan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Bu Risale'nin telifinden 12 sene evvel, yani 12 sene evvel denilen tarih, Hicri 1340, miladi 1921 senesidir deniyor. Evet, inayeti Rabbaniye ile marifeti ilahiyede, yani Allah'ı tanıma yolunda bir hareketi fikriye ve bir seyahati kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede, ruhi bir inkişaf sürecinde tezahür eden bazı lemat-ı tevhidiyeyi, tevhid parıltılarını Arabi olarak notalar suretinde zühre, şule, habbe, şemme, zerre, katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuağını ira etmek tarzında yazıldığından yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususan en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısmı azamı Arabi okumamışlar. Yani Arapça bilmiyorlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o notaların, o lemaların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Burada sözü edilen zühre, şule, habbe, şemme, katre, zerre gibi risaleler, yani aslı Arapça Mesnevi Nuriye isimli kitabı oluşturuyor. Bu 17. lem'ada orada zühre başlığı altında var. Ama bunu kardeşlerinin, yani Arapça bilmeyen kardeşlerinin ısrarı üzerine üstad kendisi Türkçe tekrar kaleme almış. Kendi Türkçesi. Bu notalar ve Arabi risaleler Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü için tayir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sair sözlerde zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafet-i asliyesini kaybetmesin. Evet. Birinci nota, kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil Said. Bunu okurken biz de kendi nefsimize hitaben demeliyiz. Ey gafil Seyfeddin diye. Bil ki şu alemin fenasından sonra, yani bu alem bir gün son bulacak, fani olup kaybolacak. Şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarakat eden, senden ayrılacak olan bir şeye kalbini bağlamak sana
layık değildir. Ya yani hayatımızda olan her şeye olaylar olur, efendim, veya kişiler olur, değil mi? İmtihanlar olur. Böyle bakmalıyız. Yani kıyamet koptuktan sonra, dünya sona erdikten sonra veya benim şahsi kıyametim koptuktan sonra bu dünyadan giderken bunun ne önemi olacak? Değil mi? Benimle gelecek mi yani? Yani bazen o şey gelmez de hani onunla kazandığın şey gelir. Mesela para kefenin cebi yok. Para gelmez seninle. Kimse ne kadar parası olursa olsun buradan götüremez. Mal bıraktın, mülk bıraktın, üşüştük. Kavga ile, dövüş ile bölüştük. Kazma ile, kürek ile vuruştuk. Ceplerinde para varsa at baba, mezarında sevabınla yat baba diye. Mezar taşına babasının yazdırmış ya, onun bıraktığı mirası ağabeylerinin bölüşürken kavga ettiklerini görünce mezar taşına böyle yazdırmış. Dolayısıyla yani diğerlerine de bir ders olsun diye. Ama yani parayı götüremeyiz ama parayla iyilik yaparsak, değil mi? Ne verirsen elinle, o gelir seninle demişler. O sevabı götürebiliriz. Yani işte diğer makam, mevki, şöhret, efendim, imkanlar, Allah'ın bize sunduğu imkanlar hep böyle bakmak lazım. Yani bunlar bu hayat sona erdikten sonra ne önemi olacak? Bir önemi kalacak mı? Kalmayacaksa hayat sona erdikten sonra da öneminin devam edeceği şekle onları nasıl getirebilirim? İşte bunu düşünmek lazım. Bir olay geldi aklıma. Amerika Harbiye'sinde iki asker, iki öğrenci, daha doğrusu harp okulunda yani, teğmen olarak mezun oluyorlar. Harp okulundan iki arkadaş. Bu arada Amerika İç Savaşı çıkıyor. Birisinin babası tüccar. Bırak diyor askerliği oğlum, gel. Zaten bana işlerimi toparlayacak adam lazım. Hem de şimdi iç savaş çıktı. Askerlerin hayatı daha tehlikede. Risk alma. Benim işlerimle uğraş. O da kabul ediyor. İşte babasının ticaretine yardımcı oluyor. Diğeri ise teğmen olarak orduda görev alıyor. Sonra işte rütbeler alıyor. Askerde, yani asker ocağında hizmet ediyor. Bunlar aradan işte kaç sene geçiyor? 30 sene, 40 sene belki de geçtikten sonra ikisi de tabii emekli oluyor. Bir yerde karşılaşıyorlar. İşte ne konuşulur böyle bir durumda? Sen ne yaptın, sen ne yaptın falan diye. O tüccar olan diyor ki ya ben Harbiye'yi bitirdikten sonra diyor askerliği bıraktım diyor, bildiğin gibi savaş çıkmıştı. Babam böyle dedi. Risk alma. Babamın işlerini düzene koydum diyor. İşte 50 bin dolarlık ticaret hacmini 500 bin dolara çıkardım. Şöyle şöyle dış ticaret, ihracat işleri yaptım filan diye böyle biraz daha havalı bir şekilde anlatıyor. Sen ne yaptın diyor ötekine. O da diyor ki ben mesleğimi devam ettirdim diyor. Teğmen olarak orduda görev aldım. İşte en son şöyle rütbelerden geçtim. İç savaşın durması için de katkılarım oldu diyor filan anlatıyor. Askerlik onurumu korudum diyor. Neticede de onurlu bir asker olarak emekli oldum diyor. Ordudan ayrıldım. Birkaç defa onurdan söz edince
ötekinin onuruna dokunuyor. Ya diyor, onur deyip duruyorsun diyor. Yani bu onur dediğin şey ne işe yarar diyor. Onur dediğin şey ne işe yarar? Asker güzel bir cevap veriyor. Giderken onu da yanında götürürsün diyor. Giderken onu da yanında götürürsün. Evet. Dolayısıyla yanında götüremeyeceğim bir şeyi, değil mi? Yanında götürebileceğin şeye çevir ki faydalı olmaya devam etsin. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme vecizesini biliyorsunuz. Evet, burada da aynı mana, vurgu tekrarlanıyor. Bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarakat eden bir şeye, ayrılan bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususan senin asrının inkırazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde, berzah yolculuğunda sana arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşhiye etmeyen, bazı şeyler var ki kabir kapısına kadar bile gelmez, yani uğurlamaya bile gelmez. Seni uğurlamaya gelmeyen, hususan 1-2 sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, değil mi? Bazı mesela şeyler var, böyle geçici, mesela bunlara psikolojide de süre biçiyorlar, yani böyle diyelim aşk adı altında kurulan ilişkiler filan en fazla 1,5 yıl, 2 yıl filan. Yani aşka hudut çizilmiyor Mihriban dese de Karakoç çizmişler yani. Aşka da bir hudut çizmişler. Evet, hudut çizilmeyen ilahi aşk, sonsuz aşk, ölümsüz aşk var ama çizmişler. Ne oluyor? O ilişkilerin günahları kalıyor yani. Değil mi? Helal sınırlar içerisinde kalmayan, gönül eğlendirmeye dayalı 1-2 sene içinde sona erecek. Daha büyük düşün yani. İşin sonunu düşün, öyle günahlara girme. Evet. Hususan 1-2 sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususan senin rağmına olarak husulü anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kârı akıl değildir. Akıl kârı değildir. Yani akıl bağ kurmak anlamına geliyor. Yani neticede eşyanın bağlantılarını kurmanın yanında her şeyin sonsuzlukla bağını kurabilen akıl gerçek fonksiyonunu icra ediyor. El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt diye bir hadis-i şerif var. Yani zeki kimse, akıllı kimse odur ki nefsini hesaba çeker ve ölümden sonrası için çalışır. Sonsuz geleceği için, yani onu esas tutar. Evet. Yoksa fani şeylerle oyalanmak, tamam mı? Akıl kârı değildir ama işte akılların darlaştığı, değil mi? Akıl tutulmasının yaşandığı bir zamanda bulunuyoruz maalesef. Evet. Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsaadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan,
İşleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi bir zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına, yani onun gayrısına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise yani ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmayan, ondan başkasına teveccüh edemeyen, masivasına tenezzül etmeyen, bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacını tatmin etmeyen o şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır-ı Hakîm'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. O sultanına itaat et, kurtul. Yani bir yerde tabii o latife-i Rabbaniye diyor bir yerde. Yani Rabbani latife. Kalp bir kumandandır. İnsanda kalp var mesela, vicdan var. Zaten hepsi akıl, kalp, vicdan, ruha bağlı. Mesela kalp için ne diyor? Kur'an, Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur diyor. Mesela vicdan için bir yerde kim kendi uyanık vicdanını dinlerse derinden derine ebed ebed sesini işitir. Bütün kainat o vicdana verilse ebede olan ihtiyacın yerini dolduramaz. Ondan başkasına razı olmaz dedi ya. Yani sen bırak sonsuzluk istemeyi, sonsuzluktan vazgeç. Cennetten vazgeç. Dünyayı sana verin. Nefse sorsan nefis meyleder yani, isteyebilir. Zaten istiyor. Ani ve fani şeylere kayabiliyor ama vicdanına sorarsa insan vicdan istemeyecektir. Bütün kainat ona verilse ebedi olan ihtiyacın yerini doldurmaz. Çünkü ebedi olmadıktan sonra akıl var, mantık var. Ya ben ne yapayım? Kainatı ne yapayım? Değil mi? İnsanın çapı belli, duygularının çapı belli. 2 tabak, 3 tabak yemek yiyor mesela. Midesi doyuyor. Ondan fazlası onu rahatsız ediyor. Diğer duygularımız da bir mide gibi. Onların da bir kapasitesi var. Yani öyle her şey bizim olsa ne olacak? Gene yiyeceğimiz kadar yiyeceğiz ya. Ama sonsuz bir hayat isteğimiz o. Ebediyet, ölümsüzlük. Dolayısıyla o isteğin yerini başka hiçbir şey tutamaz. İşte o Latife-i Rabbaniye dediği, yani bu açıklamaya göre vicdan olabilir. İşte Allah'tan başkasına razı olmayan ve ancak onunla doyan, doyuma ulaşan, tatmin olan kalp olabilir. Evet, insanda türlü türlü latifeler var. Evet, Cenab-ı Hak emrine muti olan o sultanına, yani latifelerinin sultanı olan, o sonsuzluktan başkasına razı olmayan latifeye itaat etmeyi, itaat edip kurtulanlardan olmayı nasip etsin. İkinci nota, hakikatler bir rüyada gördüm ki insanlara diyordum. Ey insan, Kur'an'ın desatirindendir. Desatir yani düstur, prensip. Kur'an'ın prensiplerinden birisidir ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Bazıları insanlar makamın önünde eğilir mesela veya işte sanatçıların önünde, sanatçılar onu alkışlar, sanatçı seyircilerin önünde eğilir. Bir nevi böyle serfuru eder, yani ibadet eder bir vaziyet
alır. Yok. Ne diyor? Bir daha okuyorum. İnsanlara diyordum, ey insan, Kur'an'ın desatirindendir ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından. Yani ibadet sadece Allah'a edilir. İyyâke na'budu diyoruz ya, ancak sana ibadet ederiz. Senden gayrı, senden başka hiçbir şey ona taabbüt edecek, yani ona ibadet edecek, kul olacak bir derecede kendinden büyük zannetme. Ama bu da tabii insanın, yani Allah'ın büyüklüğünü gerçek manada görmesiyle, anlamasıyla gerçekleşiyor. Yani bütün kainatı yaratan bir yaratıcı, hiçbir şeye benzemeyen, her şeyi var eden, her şeyi böyle planlayan bir yaratıcı, ben ona kulluk ederim. Onun dışında mesela ay da olsa, güneş de olsa, yıldızlar da olsa, değil mi? Böyle ne kadar büyük cisimler de olsa veya makamı büyük, mevkisi büyük, azamet taslayan insanlar da olsa, yani onlara kul olmam. Allah'a hakkıyla kul olan başka şeylere kul olmaz. Başka şeylerin kulluğundan Allah'a kul olması onu kurtarır, korur. Onun için özgürlük de budur zaten. Yani insanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar diyor ya bir yerde. Yani insan ne kadar Abdullah olursa, Allah'ın kulu olursa o kadar insanlara karşı hür oluyor. Kul oldum, hür oldum. Ona bağlandım, bütün bağlardan kurtuldum diyor Mevla. Evet. Ama Allah'a hakkıyla kul olmazsa ne olur? O zaman ne yapacak insan? Çünkü kendi kendine yeterli bir varlık değildir. Allah'ı tanımazsa, ona kulluk etmezse bu sefer dünyanın kulu olacak. Makamın, mevkinin, paranın, değil mi? Kulluk edilmeye layık olmayan bir sürü şeyin, kadının kulu olacak yani. Onların taptıkları bir takım dişilerden ibarettir diyor Kur'an. Dişilerden ibarettir. Ya putlarına dişi derlerdi müşrikler ama aynı zamanda böyle diyen dişilerin, kadınların da putlaştırılması tehlikesine dikkat çekiyor. Evet. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Yani kulluk edecek kadar kimsenin önünde küçülme, hem de kibirlilik taslayacak kadar da kimsenin karşısında azamet taslama. Kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek. İşte Sırat Köprüsü bu yani dünyada denge durumu zor olan, başarılması zor olan. Sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Yani yaratılmış olarak birdirler. Mesela sayılar diyelim. Sayılar 2 birden büyüktür, 3 2'den büyüktür, 4 3'ten büyüktür. Yani sayıların kendi içinde bir sıralaması, büyüklük, küçüklük kategorisi var ama yani sonsuz karşısında hepsi eşittir. Sonsuza yani diyelim 1 trilyon birden daha yakın değildir. Çünkü sonsuzdan 1 trilyonu çıkarsan yine eşittir, sonsuzdur. Biri çıkarsan da sonsuzdur. Sonsuz bütün sayıları kaplar ama sayı değildir. İşte mahlukla Halik ilişkisi böyledir. Halik sonsuz, mahluk ise derece derece onun yarattığı. Onun karşısında bütün mahlukat birdir. Öyle görmek lazım.
Bunu gören insan kendini büyük görmez yani. Kendini büyük görmez. Kibirlilik taslamaz. Başkalarını da küçük görmez. Ne başkalarına eğilir ne de başkalarının kendi önünde eğilmesine izin verir. Çünkü iman onun izzet-i imaniyesi, imanın verdiği izzet, onur, Allah'a bağlanmışsın. Değil mi? Sen diyelim devlet başkanının adamısın. Genelkurmay başkanının yaverisin. Değil mi? Sıradan bir ere eğilir misin ya? İzzetin, onurun buna izin vermez. Ama onu da önünde eğdirmezsin. Şefkat-i imaniye de başkalarının senin önünde eğilmesine müsaade etmez. İşte böyle bir denge durumu. Üçüncü nota, ey gafil Said, bil ki Galat-ı his nevinden, his yanılması nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Geçici olduğu halde dünyayı, yani ölümsüz, daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi. Yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat-ı hissin ve mağlatan, yani kendini aldatmana sebep olan bu durum şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynesini, elinde bir ayna var, bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynede görünür. Aynenin içinde görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tegayyür aynenin başına gelse, bazen hani telefonu unutuyoruz böyle şeyde, kamera açık filan, böyle gidiyoruz, ters dönüyor filan, böyle içine giren şeyler de alabora oluyor. Onun gibi yani. O aynanı da hafif çevirsen, ters çevirsen, onun içine giren o şehir de ne olur? Değişir. Küçük bir tagayyür aynenin başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Yani o dağlar, şehir, binalar yerinden oynamaz ama senin aynanı çevirmenle aynanın içinde onların yansımaları alt üst olur. Evet, dışarıdakilerin sabit olması, bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Herkes kendi aynesinin müşahedatına tabidir diye bir söz var. Yani herkesin kalbi bir ayna, dış dünyanın o kalp aynasında yansıyan bir şekli var. Aynen güzelse, düzgünse her şeyi düzgün gösterebilir ama aynen eğri büğrüyse, lekelenmişse, siyahlanmışsa en güzel şeyler bile orada çirkin akseder.
Herkes kendi aynesinin müşahedatına tabidir. Evet. Demek ki hayatımız böyle bir ayna. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Ya dünya kadar yük taşıyorum. Değil mi? Altında eziliyorum. Kardeşim ya taşıma. Çok yük taşıyoruz. Çok yük yüklüyoruz kendimize. Hem bütün dünyayı sen idare etmiyorsun ya. Sen sana düşeni yap. Kendi kalp aynanı temiz tut. Dış olayların orada güzel yansımasını, yani o da iman perspektifinden bakarsan her şeyden ders çıkarırsın. Her şeyden seni geliştirecek bir mesaj alırsın. Gerisine de karışmazsın yani. Ne olursa olsun dersin. Ama sanki bütün dünyadan sen mesulmüşsün gibi. Değil mi? Kendi dünyanla, hususi dünyanla dış dünyayı karıştırırsan, hususi dünyandan mesulken dış dünyadan da sanki sen mesulmüşsün gibi davranırsan, niye bu böyle oluyor, niye böyle oluyor filan diye. Yani bu kaldıramadığın bir yükü, kaldıramayacağın bir yükü kendine yüklemek olur. Altında ezilirsin, bunalırsın, tükenirsin. Yani tükenmişlik sendromu diyorlar ya, bunun için yaşanıyor. Allah muhafaza. Evet, son uyarı cümlesi. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri ne yapma? Yükletme. Yükletme. Kendine düşeni yap. Kalanını kaderin gemisine bırak. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de. Dünyanın bir sahibi var. Ona güven. Kendine düşeni yaptıktan sonra da onun icraatını seyret. Seninle bile yani neler yapacak bakalım diye kendi hayatının bile seyircisi ol. Yani insanın hiçbir şey yapmadan, sebeplere müracaat etmeden kendine düşeni bile boş vermesi, boş vererek tevekkül etmesi ne kadar yanlış bir tevekkül anlayışı ise, ki bu çok vurgu yapıldığı için biliniyor artık, ama bunun kadar yanlış var, az biliniyor. Kendine düşeni yaptıktan sonra halen acaba ne olacak diye telaş etme. Ne olacak? Ya ne olursa olsun. Sana ne? Dünya senin değil ki. Senin mülkün değil ki. Mülkün sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Değil mi? Sen kendini idare et yani. Kendin. Evet. Cenab-ı Hak böyle istikametli bir bakış sahibi olmayı hepimize nasip etsin. Diyerek bu dersi bitirelim. 4 noktayı, 3 noktayı okumuş olduk. 4. nokta haşirle alakalı olduğu için biraz kısa ama açıklaması uzun olabilir. Sonra daha uzun olan 5. nokta var sırada. Bir sonraki derse inşallah onları bırakıyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.